Hiç hayatı bir camın arkasından yaşıyormuş gibi hissettin mi? Yaşamın akıp gidişine seyirci kalıyor ama ona gerçek anlamda hiç dahil olamıyormuş gibi. Belki de içindeki pencereyi açmanın zamanı gelmiştir. Hayatını kendi istediğin gibi şekillendirebilirsin. Çünkü hepimiz hayallerimizi gerçekleştirmek için ikinci bir şansı hak ediyoruz. Değişimin mümkün olduğuna inandığın anda dönüşümün de başlamış olur. Backrooms filminin ana karakterlerinden olan psikiyatrist Mary Klein'ın İçindeki Pencere kitabı televizyonda bu sözlerle tanıtılıyor. Mary'nin bu isimde bir kitap yazması son derece anlamlı. Zira filmin ilerleyen kısımlarında Mary'nin annesinin şizofren olduğunu ve bütün pencereleri gazete kağıtlarıyla kapatarak kızına dışarı bakmayı dahi yasakladığını görüyoruz. Annesi sürekli olarak Mary'e dışarıda tehlikenin ve düşmanların var olduğunu söyler. Onlar her yerdedir. Bu sebeple pencerelerden uzak durmalıdırlar. Mary bu çocukluk travmasını insanları arkasında yaşadıkları pencereleri açmaya teşvik ederek telafi etmeye çalışır. Bu doğrultuda teşvik ettiği kişilerden birisi de bir mobilya mağazasının sahibi olan ve başlarda filmin ana karakteri gibi görünen Clark'tır. Evliliğinde ve işinde başarısız olan Clark aynı zamanda alkoliktir ve öfke problemleri yaşamaktadır. Bu sebeple Mary ile görüşmekte ve eşi onu evden kovduğu için mağazada yatıp kalkmaktadır. Böyle gecelerden birisinde Clark mağazasının bodrumunda Backrooms'u keşfeder. Sonsuz bir labirentler dizisini andıran bu mekan tam da liminal space yani eşik mekan görünümündedir. Bu kavram koridor, boş havaalanı veya gece vakti bir otopark gibi iki ana varış noktası arasında köprü görevi gören, geçiş ve bekleme amaçlı tasarlanmış mekanları tarif etmektedir. Bu mekanlar insanlardan arındığında gizemli, tekinsiz ve nostaljik bir yalnızlık hissi uyandıran fiziksel veya psikolojik alanlardır. İnsan böyle bir mekanda tek başına olduğunda kenopsiya hissine, yani normalde insanlarla dolu ve cıvıl cıvıl olmaya alışkın bir yerin tamamen boşalmasıyla hissedilen, insanı ürperten o tekinsiz ve hüzünlü boşluğa kapılır. Bu mekan hem çok tanıdıktır hem de çok yabancı. Nitekim Clark, Mary'e Backrooms'u tarif etmeye çalışırken şunları söyler. Tut ki hayatında hiç köpek görmemiş birine köpeği tarif ediyorsun. Sonra da onu çizmesini istiyorsun. Bazı şeyleri doğru çizebilir, evet. Ama her şeyi doğru çizmesi imkansızdır değil mi? Şeytan ayrıntılarda gizlidir ya hani. Yani uzaktan bakınca köpek olduğunu sanırsın. Ama bir de yakından baktın mı? Filmin ilerleyen kısımlarında anlarız ki bu mekan Backrooms evreninde gerçekten mevcut ise de bir yandan da insanın bilinç dışının bir metaforudur. Zira bu mekandaki her şeyin gerçek dünyadakinin bir kopyası olduğunu görürüz. Ne var ki bu kopyalar bozuk, deforme ve korkunçtur. Gerçek dünyadaki sıradanlıklar burada zihnin filtresinden geçerek korkunç canavarlara dönüşür. Haliyle bu mekana giren herkes kendisinin korkularından, travmalarından ve en derin sırlarından müteşekkil, Jungian bir gölgesiyle karşılaşacaktır. Clark'ın başına gelen gerçekten de budur. O Backrooms'ta dolaşırken kendi gölgesiyle karşılaşır ve ona teslim olur. Biz bunu onun Mary'e gönderdiği bir sesli mesajdan anlarız. Mary, pencereyi açtım. Artık geri dönmeyeceğim. Anlaşılacağı üzere Clark, Mary'nin pencerelerini aç tavsiyesine uymuş, bilinç dışını keşfe çıkmış, ancak orada gölgesi tarafından ele geçirilerek hapis kalmıştır. Bu sesli mesajı aldığında Mary Clark'ı kontrol etmek için Backrooms'a girer, ancak orada Clark tarafından esir alınır. Clark, Mary'i esir aldığı sahnelerde onun kendisine geçmişte söylediği şu sözleri hatırlatır. Hepimizin kendi döngüleri, alışkanlıkları var. Bize sürekli aynı çemberin içinde döndürüp duran davranışlar. Her seferinde bizi yeni bir yere götüreceklerini sanarak defalarca yeniden aynı çözümlere sarılmamıza neden olan alışkanlıklar. Ama götürmezler. Yine de beynin en az direnç gösterdiği nöral yol budur. Kendi açtığın yol. Bu henüz bir çocukken seni güvende tutan yoldu. İnsanlar seni incitmeden önce onları kendinden uzaklaştırmayı öğrendin. Ve şimdi bir yetişkin olsan da hala başladığın yerde sıkışıp kalmış durumdasın, tek başına. Ardından şunu ekler. Biliyor musun? Sanırım değişmek istemiyorum. Burada olmak hoşuma gidiyor. Uzun zamandır ilk kez. Kendimi tam da olmam gereken yerdeymişim gibi hissediyorum. Bu cümleler Clark'ın bilinç dışına açılan pencereleri araladığı ancak ilerleyen süreçte onun tarafından esir edildiği bir sürecin anlatısından başka bir şey değildir. Hakikaten de hemen o anda Clark, kendi gölgesini temsil eden Korsan Clark tarafından öldürülür. Mary ise Korsan Clark'tan kaçmayı başarır.
Ancak bu sefer de Backrooms üzerine araştırmalar yapan Async şirketi tarafından hapsedilir. Mary geçmişinden kurtulmak için annesiyle yaşadığı evi müteahhite vermiş ve bu evden geriye sadece evin önündeki betonda yer alan kendi el izi kalmıştır. Bu el izini de korsan Clark'ın kafasında kırar. Bütün bunlar onun geçmişinden kurtulmuş olduğuna işaret ediyor gibi görünse de filmin sonunda Mary hala bilinç dışının esiri olduğunun farkına varır ve acı acı gülümser. Filmdeki karakterlerin hepsi karşılarına çıkan Backrooms'a yani bilinç dışına hiç çekinmeksizin girmişler, yani pencerelerini açmışlar ancak orada tutsak kalmışlardır. Tam da burada size bu filmin konusuyla çok alakalı kadim bir hikaye anlatmak istiyorum. Hz. İbrahim'in suflarında geçtiği rivayet edilen bu hikaye Kelile ve Dimne'de, biri Bizans romanı olan Barlaam ve Yozafat'ta, Tolstoy'un İtiraflarım kitabında ve Said Nursi'nin Sözler adlı eserlerinde de geçmektedir. Hikaye şöyledir. Birisi sağ, birisi sol yola sapmış olan iki kardeş bir çöle girerler. Her iki kardeşi de birer aslan kovalar ve bunlar kendilerini 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya atarlar. Yarısına kadar düşüp bir ağaca rast geldiklerinde ona yapışırlar. Kuyunun duvarında güvermiş olan bu ağacın iki kökü vardır. İki fare, biri beyaz biri siyah, o iki kökü kemirmektedirler. Yukarıda aslan nöbetçi gibi kuyunun başında beklemektedir. Aşağıda ise dehşetli bir ejderha 30 arşın yukarıdaki ayaklarına doğru başını kaldırmıştır. Ejderhanın ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kardeşler kuyunun duvarına baktıklarında zararlı haşerelerin etraflarını sardığını görürler. Ağacın başına baktıklarında ise bunun bir incir ağacı olduğunu fakat cevizden nara kadar çeşitli meyvelere de sahip olduğunu görürler. Kötü huylu kardeş bu sıkıntılı durum karşısında dehşete düşer. Ancak kalbinin ve ruhunun ağlamasına kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başlar. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzırdır. İyi huylu kardeş ise etrafına bakar ve şöyle düşünür. Bu acı işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet, bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Sonra niyaza başlar. Bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açılır. Belki ejderha ağzı o kapıya dönüşür ve arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giyer ve onu içeri davet ederler. Peki bu hikayenin film ile ilgisi nedir? İzah edeyim. Aslında bu dünya zihnimiz, yani kendi penceremiz tarafından tekrar tekrar şekillendirilen bir kuyudan fazlası değildir. Tıpkı o kuyu gibi bizim dünya hayatımız da kendi zihnimizin ürettiği canavarlarla doludur. Bazımız bu canavarlardan onları tamamen görmezden gelerek ve pencerelerimizi tümüyle kapatarak kaçarız. Bazımız ise pencerelerini sonuna kadar açarak onlarla savaşır. Bu her iki yolun neticesi de çoğu zaman hezimettir. Zira ister kaçalım, ister savaşalım, kendi zihnimiz karşısında zafer kazanma ihtimalimiz yoktur. Bilinç dışı denen o dipsiz kuyu, savaşanları da, kaçanları da yutacaktır. O halde ne yapmalı? Bakınız Said Nursi ne diyor? Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret, içlerine girme. O halde ne pencereyi kapamalı ne de sonuna kadar açmalı. Pencerelerden seyredip Allah'a sığınmalı. Madem öyle, haydi tıpkı iyi huylu kardeş gibi biz de niyaz edelim. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum.